Macera bitmez arkadaşlar. Tam gaz devam. Bugün öyle bir gezme amaçlı geldim. Aşağıda birkaç tane ağa vardı. Onlara baktım arkadaşlar. Irmak balığı çıkıyor. Yani biz karayatık diyoruz. Efendime söyleyeyim. Kefal diyoruz. İlerye diyoruz. Az ileride bir adet askım olması lazım. Yani geçen sazan için biraz şey bastım. Solucan buldum. Kara sülüğü buldum. Astım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Havaların serinlemesiyle ufak ufak sazan kendini göstermeye başladı. Yayın biraz kayboldu arkadaşlar. Biraz daha hava sertleşirse olta asılıyor. Şurada. Tam kayın burnunun sağında. Belki bir görüyorsunuzdur. Stop edeyim ben. Asıldı mı? Bana mı öyle geldi? Balık var. Kurşun gitmiş. Kurşunu koparmış. Kayı bağlayayım da. Tekeli olunca biraz zahmetli oluyor arkadaşlar. Yani balığı almadan önce buradaki ufak balığı göstereyim. Gerçi çıkarken bunları ben size tek tek göstereceğim de. Şu balığı nasıl alacağız onu düşüneyim şimdi. Allah Allah. Kurşun burada bağlıydı. Kurşun gitmiş. Şurada köstek vardı. 15-20 santimlik. Onun ucunda 250 gramlık kurşun vardı. Güzel bir sazan arkadaşlar. Kancayı bayağı yutmuş. Kanca hiç gözükmüyor. Geleceğim de oğlum. Kancayı yuttuğu için bu şekilde yapıyorum. Yoksa kepçeyle alırdım onu. Anam gitti mi yoksa lan gözükmüyor. Allah Allah. Şu dal beni çok engelliyor. Yuttuğu için komple alacağım bunu ben. Şimdi yere düşünce şakıtı kopacak. Evet. Fazla büyük değil. Güneşten görmüyorum ki. Kayık da aşağı basıyor. Yutmuş iyicene ya. Keseceğiz mecbur. Of. Neyse ben şimdi bunu bir duraklatayım da. 1 dakika sonra dönüyorum arkadaşlar. Evet ne yazık kesmek zorunda kaldım. İyi ya. Bu yoklukta 40 santim çok rahat geçer arkadaşlar. Benim parmak aralığım 21 santim. 1 2 3'e yakın.
3 diyemeyiz belki ama 2,5 da değil. Evet. Ben şimdi durdurayım. Birkaç tane davulum var orada. Onlara bakacağım. Ondan sonra çıkarım. Çıkarken de tekrardan size kayıt yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çıkış noktasına yaklaşıyoruz. Artık çıkacağım. Hem geç oldu hem yoruldum. Şurada bir davulum var. Yani diyorum ya, davullarımı artık çıkarmaya başladım. Sonbahar başladı çünkü bayağı yaprak geliyor. Şöyle astım buraya, kurusun. Kuruduktan sonra alıyorum, arabama koyuyorum. Yani bir sopayla tozunu, toprağını, yaprağını, pasasını, pisliğini döküyorum. Çünkü sular artık cam gibi akmaya başladı. Balık pek davulun içine girmiyor. Limanımıza geldik. Şöyle kayayı bağlayayım ben. Evet, bağladık. Şimdi şöyle malzememizi görelim arkadaşlar. Irmak balığı var artık, havalar soğudu. Şu anda biraz çıkıyor. Biraz böyle havalar daha serinlesin. Kar yapsın ya da bayağı bir don yapsın. O zaman bu şeylerden çok göreceksiniz. Belki benim şeylerde görmüşsünüzdür. Daha belki videolarımda görmüşsünüzdür. Bir pinterden 30-40 tane 30-40 kilo çıkıyor. Kefal, ilerya. Evet, şu büyüğü de alayım da altını göreyim. Evet, bitti herhalde. Birçok videomda ben bunları size tarif ettim arkadaşlar, ama yine göstereyim. Bakın. Bu balık ilerya diyoruz. Ağız yapısına bakın. Hafiften bir dudak var. Ağzı düz. Bu balık da ilerya. Buna karayatık diyoruz sahi. Bu da ilerya. Bakın bunun ağız yapısı nasıl, görüyor musunuz? Bayağı aşağı doğru bir düzlük var. Ve göz yapısı ufak. Bu büyük, etrafı sarı, lezzetli balıktır. Tatlısun içine koku. Bu çok kılçıklı bir balıktır. Ondan sonra bu da biliyorsunuz kızılkanat. Bizim Türkiye'deki nehirlerde, göllerde bol miktarda vardır. Evet, şimdi dördüncüye bakalım. Dördüncüsü de kefal. Kasna balığımız yani. Biz o çok büyük 10'luk 15'lik kefaller tutuyoruz. Hani amur diyorum. Os sazanı diyorum. Onlar da bu yani bu familyadan. Kefal familyasında. Bir tane de oltayla aldığımız sazanımız var arkadaşlar. Yani limit üstü gayet güzel bir erkek sazan. Erkek sazanlar biraz daha dar ve uzun oluyor. Dişiler biraz daha geniş oluyor ve göbekli oluyor. Çoğu kişi diyor ki ya diyor göbekli olanlarda diyor havyar var diyor. Ziyan ettin hayvana falan, değil. Bu tür balıklarda nereden baksanız 12 ay havyar bulunur arkadaşlar. Unutmayın. Ama olmamıştır. Burada 3 kilo civarı bir şey var. 3'ü belki biraz geçer.
Evet arkadaşlar, ben şimdi şuradan torbamı da alayım. Balıkları torbalayacağım. Ondan sonra dükkanı kapatacağım. Motoru söküp merhaba arkadaşlar. Videolardan gördüğünüz üzere birçok yere sıra oltası bırakıyorum. Yani sıra oltası değil de askı bırakıyorum. Askılı sistem dediğim. Bırakıyorum, bir gün ya da 2 gün sonra bakıyorum. Birçok arkadaşım da bunun nasıl yaptığımı soruyorlar bana. Ben de kısaca size anlatmaya çalışacağım. Şu anda gördüğünüz gibi oltamız, kastağımız burada böyle geliyor. Bu takım sazan takımı. Yani akarsularda yaptığım avlanma şeklinin bir örneği. Ufak tek kanca bırakıyorum. Genelde üzerine sülük ya da dana burnu takarsan sazan da alabiliyorsun. Ya da küspe takabiliyorsun buraya. Yani buraya bağlayıp bogli takabiliyorsun. Bu sazan takımı. Beden 80 ya da 100'lük. Burada hafiften bir şey var. Köstek mi diyorlar, ne diyorlar buna? 40 santim, 35-40 santim kadar bir beden bırakıyorum. Avlandığım yer akıntılı olduğu için, yani ne kadar akıntılı olsa da ben sakin yeri bulmaya çalışıyorum. Oraya kendi döktüğüm hemen hemen 250-300 gram, belki biraz daha ağır da olabilir yani, kurşunu atıyorum. Akıntı götürmesin diye. Bu dibe oturduğu zaman bu da mecburen salınım yapıyor, aşağıda kalıyor. Aynı sistemi yayın balığının içinde yapabiliyoruz. Yani kurşun aynı kalıyor. Sadece şu beden değişiyor. Beden değiştirdiğim zaman da bu ipi kullanıyorum yayın balığı için. Dişli balık ya, kesmesin diye. Kırnap tarzında. Kalın. Bunu kullanıyorum. Yani gene 35-40 santim kadar bir beden yapıyorum. Ve kullandığım iğneler de bunlar. Ama bu yayın balığı için, bakın. Yanlış anlamayın sonra demeyin kopardı gitti diye. Bu yayın balığı için arkadaşlar. Kullandığım iğneler. Şurada da var farklı bir model. Yayın balığında bunları takıyorum arkadaşlar. Tabi yayın balığını attığımız zaman ne oluyor? Ya balık takıyoruz, ya ciğer takıyoruz, ya da efendime söyleyeyim bulabilirsek sülük ve dana burnu. Dana burnu çabuk ölüyor da, ya çabuk dağılıyor, ama sülük tarzı bir şey takarsanız uzun süre dayanıyor. Önemli olan burada şu beden. Sazana misli olmasında avantaj var. Yayında da şu şekilde olmasına avantaj var. Çünkü kesiyor. Dişli balık olduğu için. Şu kısım çok zarar görüyor. Yani balık ne kadar yakalansa da kıyıya vuruyor, kendini uğraşıyor. Koparma ihtimali çok fazla. Onun için bunu kullanıyorum, yani bu şekilde yapıyorum. Burada 2 tane önemli unsur var. Bedenin balığın durumuna göre kaliteli olması. İkincisi, akıntı sulu olduğu için ağır kurşun olması. Yoksa akıyor gidiyor arkadaşlar. Akıntının belli bir kuvveti var. Bir de balık asıldığı zaman kopartma ihtimali çok yüksek. Bu ipten çok bulursanız siz makaraya kadar olan kısmı da bu ipten yapabilirsiniz. 30-40 santimlik ipten böyle yapabilirsiniz. Yani makaraya sararsanız 20 metre. Ondan sonra komple olduğu yere salabilirsiniz. Ama pahalı bir ip olduğu için biz sadece beden kısmını kullanıyoruz. Geri kalan kısmını, yani şeyden sonra fırdönünden sonra olan kısmını misine yapıyoruz. 80, 90, 100, o sizin şeyinize kalmış. Avlandığınız yerin özelliğine kalmış. Hem balık kuvvetli asılacak, hem de akıntı basacak. Çünkü yakalanan balık mutlaka kaçmaya çalışıyor ve köklere giriyor. Benim kullandığım, yani akarsuda kullandığım malzeme budur. Ama öyle bir şey ki, yani şeyi attınız,
oltanızı askınızı attınız suya. Balık gece yakalandı. Bilin ki sabah gün ışığını gördüğü zaman balık çıldıracaktır arkadaşlar. Çok fena asılacaktır. Onun için sabah erkenden bakmakta fayda var. Genelde sabah kopartıyor. Kurşunları da zaten kendiniz dökebilirsiniz. Aldığınız böyle serpme kurşunları ya da su boyunda bulduğunuz ağ kurşunları var. Onları eritip böyle suntaya bir delik açarsınız. İçine dökerseniz böyle bir tane furdöndü koydum ben içine. Yani furdöndüğün ucunu şey yaptım daha eriyik haldeyken. Sonra donunca güzel bir şekilde sabitlenmiş oldu. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.